Tanıdık diye balcı bir abiden bal aldınız. Birkaç gün sonra bir baktınız ki büyük bir iştahla yemeyi düşündüğünüz bal şekerlenmeye başlamış. Aslında adam bayağı dürüst görünüyordu. Acaba bize sahte bal mı sattı diyorsanız paniğe gerek yok. Bu videoda balınızın neden kristalleştiğini ve bunu nasıl kolayca çözeceğinizi anlatacağım. Balın kristalleşmesi içerisindeki glikoz fruktoz oranına bağlıdır. Kristalleşme sıvı haldeki balın yarı katı hale dönüşmesi, içerisinde küçük tanecikler oluşmasıdır. Akıcılığını kaybettiği için yemek biraz daha zorlaşır, ekmeğe sürülmez hale gelir. Yerken sanki şeker yiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ama bu balın kalitesiz olduğu, şekerlendiği anlamına gelmez. Aksine doğal ve saf balın en önemli özelliklerinden biridir. Kristalleşme hızı çiçek türüne, glikoz fruktoz oranına ve saklama koşullarına bağlıdır. Genellikle 2 ila 3 hafta içinde başlar. Ancak bazı ballar, örneğin kestane balı, çam balı ve akasya balı daha yavaş kristalleşirken çiçek ballarında bu süreç daha hızlı gerçekleşir. Hatta Avrupa'da birçok markette kristalleşmiş bal doğrudan satılmakta ve daha uygun fiyata bulunabilmektedir. Eğer bu bilgiler işinize yarıyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki kristalleşen bu balı tekrar sıvı hale nasıl getirebiliriz? Bunun en pratik ve etkili yolu benmari usulüdür. Yani balın eritilmesidir. Bal cam bir kavanoza konur ve ağzı sıkıca kapatılır. İçine su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Ardından kavanoz ılık su dolu bir kabın içine yerleştirilir. Suyun sıcaklığı yaklaşık 40 derece olmalıdır. Kaynar suya sokulmamalı veya doğrudan yanan ateşe tutulmamalıdır. Aniden yüksek ısıya maruz bırakmak balın tadını bozar ve özelliklerini yitirmesine sebep olur. Balın içindeki vitamin ve mineraller kaybolur. Ilık suya konulup alttan yavaş yavaş ısıtılan bal 15-20 dakika içinde çözülür ve besin değerleri korunmuş olur. Ancak bu eritme işlemi tekrar yapılmamalıdır. Aksi halde yine bal özelliklerini kaybedebilir. Eritildikten sonra bal oda sıcaklığında saklanmalı, buzdolabına veya dondurucuya konulmamalıdır. Ballar hakkında yapılan testler videosunda da bahsettiğim gibi HMF yani hidroksimetil furfural testi balın ısıl işlem görüp görmediğini bize söyler ve doğal özelliklerini ne ölçüde koruduğunu anlamamızı sağlar. Eğer gerçek bal ile sahte balı nasıl ayırt edebiliriz konusunu merak ediyorsanız buradan konuyla ilgili videoma da bakabilirsiniz. Özetle kristalleşmiş bal bir sorun değildir. Aksine elimizdeki balın doğal olduğunu gösteren en iyi kanıtlardan biridir. Doğru şekilde eritildiğinde hem lezzeti hem de besin değeri korunur. Balınız kristalleşirse bu basit yöntemi uygulayabilirsiniz. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Olumlu ya da olumsuz tüm görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.